Zeus'un şimşeği, Titanların son direnişi, korkunun laneti, bir baba kendi evlatlarını neden yutar? Arkadaşlar, bugün Titanomakia destanını anlatmaya başlıyoruz. Ancak bu savaş gökyüzünde aniden patlamadı. Bu savaşın tohumları bir babanın vicdanında, bir kehanetin gölgesinde ve bir annenin çaresizliğinde ekildi. Biliyor musunuz? Tarihin en büyük savaşı aslında bir babanın kendi korkusuyla başlar. Mitolojinin babası Uranos, oğlu Kronos tarafından hadım edildiğinde, yeryüzüne akan kanından sadece öfke değil, aynı zamanda bir lanet doğmuştu. Lanet basitti. Sen de kendi soyundan gelen biri tarafından devrileceksin. Bu kehanet, Kronos'u bir kraldan çok paranoyak bir cellada çevirdi. O, gücünü korumak için doğan her çocuğunu Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon acımasızca yuttu. Bu yutma eylemi sadece bir fiziksel hareket değil, aynı zamanda evrenin geleceğine indirilen bir darbeydi. Bugün o dehşetin karanlık atmosferini ve bu karanlığın içinden Zeus adında bir ışığın nasıl doğduğunu, onun babasının bu korkunç döngüsünü kırmak için nasıl bir kurtuluş planı hazırladığını göreceğiz. Savaş daha başlamadan önce vicdan, strateji ve gizlilik alanında verilmişti. Kronos'un psikolojisi, paranoyanın zincirleri ve zalimliğin mimarisi. Titanların kralı Kronos, tahtını zulüm ve hadım etme üzerine kurmuştu. Ancak bu zafer ona huzur getirmedi. Aksine sürekli bir endişe ve paranoya mirası bıraktı. Kronos'un psikolojisi, Titanomakia'nın ilk ve en kritik cephesiydi. Uranos'un laneti ve babalık korkusu. Kronos, babası Uranos'u devirdiğinde, bu eylem ona yalnızca tahtı değil, aynı zamanda annesi Gaia'nın, yeryüzü ve babası Uranos'un son nefesinden çıkan laneti de miras bırakmıştı. Bu lanet, Kronos'un zihninde bir dijital alarm gibi sürekli çalıyordu. Onun için her yeni doğum, tahtına yönelik doğrudan bir tehditti. Bu korku, Kronos'u geri dönüşü olmayan bir yola itti. Çocuklarını doğum anında yok etmek. O bu eylemi gerçekleştirirken, salt bir canavarlıkla değil, kendi gücünün mutlak devamlılığını sağlama mantığıyla hareket ediyordu. Kronos, kendi soyunu yok ederek, geleceği kontrol altına alacağına inanıyordu. Biliyor musunuz? Bu gücün en tehlikeli yönüdür. Kontrol edilemez olanı kontrol etme takıntısı. Bu paranoya, onun 5 çocuğunu ardı ardına yutmasını sağladı. Bu eylem, Zeus'un savaşı kazanmasının ahlaki temelini attı. Zeus, sadece tahtı geri almaya çalışan bir isyancı değil, aynı zamanda korku döngüsünü kıran bir kurtarıcıydı. Kronos'un zalimliği, Zeus'a savaşın ahlaki üstünlüğünü verdi. Rhea'nın çaresizliği ve sessiz isyanın doğuşu. Kronos'un karısı, Rhea, yeryüzünün Gaia bir kızıydı. O, Titanik soyun bir parçası olsa da, annelik vicdanı onu da bir Titan'ın zalimliğinden ayırıyordu. 5 çocuğun da gözleri önünde yutulmasına tanıklık etmek, Rhea'nın ruhunda 10 yıl sürecek savaşın ilk tohumlarını ekti. Rhea'nın çaresizliği, onu sessiz bir isyanın kahramanı yaptı. O sadece bir eş değil, aynı zamanda çocuklarını korumak için kaderi aldatmak zorunda kalan bir anneydi. Onun bu eylemi, Titanomakia'nın sadece bir fiziksel güç mücadelesi değil, aynı zamanda zeka, kurnazlık ve merhamet mücadelesi olacağının ilk sinyalini verdi. Rhea annesi Gaia ve babası Uranos'tan gizlice aldığı öğütlerle 6. çocuğunu Zeus'u Kronos'tan saklama planını yaptı. Onun bu eylemi, Olimpos'un geleceği için atılmış en önemli stratejik hamleydi. Zeus'un kurtuluşu ve Girit'in gizli sırrı Rhea'nın planı, Zeus'un sadece hayatta kalmasını sağlamadı. Aynı zamanda ona, Titanların erişemeyeceği bir gölgede büyüme ve güçlenme fırsatı verdi. Gizli doğumun mekanı. Girit'in karanlık sığınağı Rhea, Kronos'tan kaçarak Ege Denizi'nin ortasındaki Girit adasına gitti. Mitolojideki en yaygın anlatıma göre, Zeus, Girit'in en yüksek dağı olan Ida Dağı'ndaki Dikte mağarasında doğdu. Hayal edin, bu mağara sadece bir sığınak değil, aynı zamanda yeni bir dünyanın beşiğiydi. Zeus'un doğumu mutlak bir gizlilik ve sürekli bir tehlike ortamında gerçekleşti. Rhea, Kronos'un yaklaştığını biliyordu ve zaman çok kısıtlıydı. Bu doğumun gizliliği Zeus'un karakterinin temelini attı. Gizlilik, sabır ve strateji. O savaşçı doğmuş olsa da ilk zaferini saklanarak ve bekleyerek kazandı. Taşa sarılı aldatmaca. Kronos'un büyük hatası Zeus doğar doğmaz, Rhea büyük bir fedakarlıkla bir kundak bezine büyük, ağır bir taş parçası sardı.
Bu taş, Rhea'nın annelik acısının ve isyanının somut bir sembolüydü. Kronos geldiğinde, paranoyanın körleştirdiği gözleriyle kundağı aldı. O, kendi çocuklarını yutmaktan o kadar emin ve o kadar korkuyordu ki, kundağın içindeki taşın soğukluğunu ve ağırlığını fark edemedi. Kronos, Rhea'nın ona uzattığı taşı kendi öz oğlu zannederek bir çırpıda yuttu. Biliyor musunuz? Bu an Titanomakia'nın kaderini mühürledi. Kronos, kendi soyunun sona erdiğine inanırken en büyük düşmanını serbest bırakmıştı. Bu taş, daha sonra Omfalos taşı, göbek taşı olarak adlandırılacak ve dünyanın merkezi olarak kabul edilecek, bu da Zeus'un zaferinin kozmik bir sembolü olacaktı. Kuretler ve Amaltheia, gölge eğitimi Zeus, mağarada tam bir gölge hayatı yaşadı. Onun yetiştirilmesi, Titanların asla tahmin edemeyeceği kadar zekice planlanmıştı. Kuretler, zırhlı, kalkanlı genç savaşçılar. Zeus ağladığında kuretler kalkanlarını birbirine vurarak büyük bir gürültü ve ritmik dans yaparlardı. Bu ses, bebeğin ağlama sesini bastırıyor, böylece Kronos'un kulaklarına sadece bir savaş ritüeli yankılanıyordu. Zeus'un ilk ninnisi savaşın gürültüsüydü. Amaltheia, Zeus'u besleyen keçi nimfa. Onun sütü ve Meliseus'un kızlarının balı geleceğin kralının besin kaynağıydı. Zeus, doğanın en saf, en güçlü unsurlarıyla beslenerek Titanların ilkel gücünden daha üstün bir gücü vücudunda topladı. Bu gölge eğitimi Zeus'a sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda sabır, taktik ve gizliliğin değerini öğretti. Ötinci savaşın eşiği, Kronos'un zehirlenmesi ve kardeşlerin kurtuluşu. Zeus yetişkinliğe adım attığında artık mağaradan çıkma ve babasının lanetli döngüsünü kırma vakti gelmişti. Metis'in zekası ve kurnazlığın iksiri, Zeus'un ilk önemli müttefiki, akıl ve bilgelik tanrıçası Metis oldu. Metis, Zeus'a Titanomakia'nın ilk gerçek darbesini indirmesi için kurnaz bir plan sundu. Zeus, kılık değiştirerek Kronos'un sarayına kadeh taşıyıcısı veya hizmetkar olarak yaklaştı. Bu kılık değiştirme, onun sadece güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda zekice plan yapan bir stratejist olduğunu gösteriyordu. Kronos, kendi gücüne olan mutlak inancı yüzünden bu genç ve kurnaz figürü fark edemedi. Metis, Zeus'a özel bir kusturucu iksir verdi. Bu iksir, Titanların mide duvarlarını bile parçalayacak kadar güçlüydü. Zeus, iksiri Kronos'un içkisine kattı. En dramatik kurtuluş. Kusan Baba Kronos, içkiyi içtiğinde mitolojinin en dramatik kurtuluş anı yaşandı. Kronos, korkunç bir mide spazmıyla yuttuğu her şeyi ters sırayla tekrar yeryüzüne çıkarmak zorunda kaldı. Önce Rhea'nın ona verdiği, Zeus'un varlığını gizleyen taş fırladı. Ardından Kronos'un 5 çocuğu, yutuldukları zamanki bebek hallerinde değil, Kronos'un içinde hapsolmuş enerjiyle beslenerek bütün ve yetişkin formlarında serbest kaldılar. Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon. Biliyor musunuz? Bu an, Zeus'un tahtının meşruiyetini sağlayan en kritik olaydı. Zeus sadece kendini değil, aynı zamanda ailesinin tamamını kurtarmıştı. Bu Olimpos soyunun Titanların zulmünden tamamen koptuğu anın görsel manifestosuydu. Kurtarılan kardeşler hemen Zeus'un yanında yer aldılar. Onlar, babalarının zalimliğinden kurtulmuş olmanın şükranıyla Zeus'u Olimpos'un lideri olarak kabul ettiler. Savaşın başlaması için gereken tüm güç ve ittifak bu kurtuluşla sağlanmıştı. Savaş ilanı ve coğrafi konuşlanma, Olimpos vesaire Otris, kardeşlerin kurtarılması ve Zeus'un tahtın meşru varisi olarak kabul edilmesiyle savaş kaçınılmaz hale geldi. Artık sözün bittiği, şimşeğin konuştuğu zamandı. Savaş ilanı ve ahlaki ayrım. Zeus, Olimposlular adına Titanlara savaş ilan etti. Bu sadece bir iktidar mücadelesi değil, aynı zamanda evreni düzen mi yoksa kaos mu yönetecek sorusunun cevabıydı. Bu noktada tüm Titanlar Kronos'un yanında yer almadı. Themis, adalet ve oğlu Prometheus öngörü gibi bazı Titanlar, Zeus'un davasının daha adil olduğuna inanarak onun safına geçtiler. Bu ayrılık savaşın sadece kaba kuvvetle değil, aynı zamanda ahlaki bir gerekçeyle de yapıldığını gösteriyordu. Prometheus'un yardımı, Zeus'a savaşın gidişatını önceden görme yeteneği kazandıracaktı. Coğrafi konuşlanma, iki zıt kale. İki büyük güç Yunanistan'ın iki büyük dağı üzerinde konuşlandı. Bu, savaşın yüksek bir gerilimle başlayacağını gösteren görsel bir ayrılıktı. Olimpos Dağı, kuzey, Zeus ve kurtarılan Olimposluların karargahı.
Olimpos, ışığı, düzeni ve yeni gücü temsil ediyordu. Konumu, gökyüzüne yakınlığıyla Zeus'un göksel egemenliğini simgeliyordu. Otris Dağı, güney, Kronos ve ona sadık titanların karargahı. Otris, eski düzenin, toprağın ve karanlığın gücünü temsil ediyordu. İki taraf, bu iki dağ arasında 10 yıl sürecek bir mücadeleye hazırlandı. Aradaki vadi ve ovalar, savaşın kanlı ve acımasız cephesi olacaktı. Bu bölüm bize Titanomakia'nın sadece bir fiziksel savaş olmadığını, bir annenin sevgisi, bir babanın korkusu ve zekice bir aldatmaca üzerine kurulmuş, ahlaki temelli bir çatışma olduğunu gösteriyor. Zeus, elinde henüz Kiklopların şimşeği olmasa da, zekanın, ailenin ve kaderin gücüyle savaşa hazırdı. İttifaklar, ilahi silahlar ve Tartaros'un zindanından kurtuluş. Sadece şimşek yetmez. Güç, zindanın derinliklerinde saklıydı. Arkadaşlar, Zeus ve kardeşleri Olimpos Dağı'nda toplanmışlardı. Bir yanda Hera'nın stratejik aklı, diğer yanda Poseidon'un vahşi gücü vardı. Ama karşılarında duran Titanlar bizzat evrenin ilk güçleriydi. Dağları yerinden oynatacak, gökleri yerle bir edecek kudrete sahiptiler. Kronos sadece bir kral değil, ilkel kaosun somutlaşmış haliydi. Zeus'un bir sonraki hamlesi bir saldırı değil, bir yolculuk oldu. O, zaferin anahtarının, babasının bir zamanlar kendi elleriyle hapse attığı canavarların ve zanaatkarların ruhlarında yattığını biliyordu. Zeus, tahtını kazanmak için daha önce hiçbir tanrının inmediği, Uranos'un zalimliğinden doğan ve Kronos'un korkuyla mühürlediği yere Tartaros'a inmek zorunda kaldı. Bu, sadece bir yeraltı zindanı değil, bu evrenin en karanlık, en dipsiz kuyusuydu. İşte bu zindandan, Titanların kaderini mühürleyecek 3 ilahi silah ve mutlak kaba kuvvet çıkacaktı. Bu bölümde o korkunç yolculuğun detaylarını, kurtarılan canavarların minnettarlığını ve Zeus'un egemenliğini ebedileştirecek silahların yapım sürecini anlatacağız. Zeus'un stratejik dehası, Tartaros'a tehlikeli iniş. Zeus, Titanları yenmenin tek yolunun onların kendilerinden önceki kuşağın gücünü kullanmaktan geçtiğini biliyordu. Bu güç, Uranos'un en korktuğu ve Kronos'un gözden çıkardığı varlıklardı. Kikloplar ve Hekatonkeirler. Tartaros'un dehşeti ve mimarisi Zeus'un bu müttefikleri bulmak için inmek zorunda kaldığı Tartaros, basit bir hapishane değildi. O evrenin en dipsiz uçurumuydu. Kozmik konumu. Tartaros, mitolojide gökten Uranos, yeryüzüne Gaia düşen bir örsün 10 gün ve 10 gece süren düşüşünden sonra ulaşabileceği derinlikteydi. Bu, sonsuzluğun ve mutlak karanlığın coğrafyasıydı. Orada ne güneşin ne de yıldızların ışığı vardı. Sadece Erebos'un karanlık soğuk nefesi hüküm sürüyordu. Fiziksel özellikleri, Tartaros'un duvarları 3 kat bronzdan yapılmıştı ve Poseidon'un devasa zincirleriyle mühürlenmişti. Orada hapsolanlar sadece Kronos'un düşmanları değil, evrenin ilk doğan dehşetleriydi. Zeus buraya inerek babasının ve büyük babasının en büyük korkularıyla yüzleşiyordu. Kurtuluşun şartı ve fedakarlık, Zeus'un Tartaros'a inme eylemi, Titanların zihnine büyük bir şok etkisi yarattı. Kronos, kendi soyundan birinin oraya inebileceğini hayal bile edemezdi. Zeus'un bu yolculuğu sadece fiziksel bir eylem değil, aynı zamanda ahlaki bir üstünlüktü. O, babasının zalimliğini kırmak için babasının bıraktığı tüm tabuları çiğniyordu. Zeus, Tartaros'un bekçisi olan devasa ve ürkütücü Kampe, bazı versiyonlarda Gaia'nın kendisi ile mücadele etmek zorunda kaldı. Zeus, gücünü ve kararlılığını kanıtlayarak canavarı yendi ve zindanların mühürlerini kırdı. Kampe'nin yenilmesi, Titanların zulmünün ilk büyük sembolik yıkımıydı. Kurtarılan varlıklar, uzun süren karanlık esaretten sonra gün ışığını ilk kez görüyorlardı. Bu kurtuluş, onların Zeus'a duyduğu minneti sonsuz bir sadakate dönüştürdü. Kiklopların dehası ve 3 ilahi silahın doğuşu. Kikloplar, tek gözlüler, Titanomakia'nın stratejik ve teknolojik dehasını temsil ediyordu. Onlar, demirciliğin, metalin ve ilahi enerjinin kontrolünün ustalarıydı. Kiklopların fiziksel ve sanatsal tasviri. Kikloplar, Arges, parlaklık, Sterope şimşek ve Brontes, gök gürültüsü anılan 3 kardeşti. Onların en belirgin özelliği, alınlarının ortasında parlayan tek bir göze sahip olmalarıydı. Bu tek göz, onlara maddenin özünü görme ve enerjiyi yönlendirme yeteneği veriyordu. Zanaatkarlık sırları.
Onların atölyeleri, Tartaros'un derinliklerindeki en yüksek ısıya sahip ateşlerle yanıyordu. Kikloplar sıradan metal değil, kozmik enerjinin kendisini dövüyorlardı. Onların minnettarlığı, Zeus'a sunacakları en üstün sanat eseri olacaktı. Titanların kaderini mühürleyen 3 efsanevi silah Kikloplar, Zeus'un zaferini garantilemek için Olimposluların liderlerine özel güçler verecek 3 silah yarattılar. Bu silahlar sadece birer alet değil, onlar, 3 büyük Olimposlunun egemenlik alanlarının somutlaşmış halleriydi. Keraunos, Zeus'un mutlak otoritesi. Kikloplar Zeus için Keraunos'u şimşek ve ona eşlik eden gök gürültüsünü dövdüler. Yapım detayları. Bu silahın yapımında kullanılan ana malzeme, ne metaldi ne de taş, o kozmik ışığın ve saf gök gürültüsü enerjisinin kendisiydi. Kikloplar bu enerjiyi tek bir demet halinde yoğunlaştırdılar, ona ucu sivri, ortası alevli bir enerji mızrağı formu verdiler. Gücü ve anlamı. Keraunos, Zeus'a gökyüzünü yarabilme, dağları eritebilme ve anında kesin bir cezayı yeryüzüne indirebilme yeteneği verdi. Bu silah, onun sadece Titanların değil, tüm kozmosun tartışılmaz lideri olduğunu sembolize ediyordu. Her şimşek çakışı, Kiklopların dehasının ve Zeus'un gücünün görsel bir manifestosuydu. Trident, Poseidon'un vahşi hakimiyeti. Kikloplar, Poseidon için Trident'i 3 dişli mızrak yarattılar. Yapım detayları. Trident'in dövülmesinde denizlerin en derin ve en güçlü fırtına enerjisi kullanıldı. Üç ucu, Poseidon'a denizlerin tüm gücünü tek bir noktada toplama yeteneği veriyordu. Gücü ve anlamı. Trident, Poseidon'a depremler yaratma, tsunamileri serbest bırakma ve karaları denizlerden ayırma gücü verdi. Poseidon bu silahla sadece savaşmakla kalmadı, aynı zamanda su alanındaki mutlak hakimiyetini de ilan etti. Bu mızrak, Poseidon'un vahşi ve kontrolsüz doğasının somut bir uzantısıydı. Görünmezlik miğferi, Hades'in gölge krallığı. Kikloplar Hades için görünmezlik miğferini kask yaptılar. Yapım detayları. Bu miğfer Erebos'un karanlığından ve gecenin gölgelerinden yapılmıştı. Metal değildi, o ışığı bükme ve varoluşu gizleme gücüne sahipti. Gücü ve anlamı. Bu miğfer, Hades'e savaş alanında görünmez olma ve Titanların hiç beklemediği anlarda stratejik saldırılar düzenleme yeteneği verdi. Hades, miğferi taktığında fiziksel varlığı kaybolur, sadece soğuk bir gölge kalırdı. Bu Hades'in savaş alanındaki gölge krallığının ve stratejik sessizliğinin sembolüydü. Bu 3 silahın yaratılması, Olimposluların savaşı kazanacaklarına dair ilk somut garantiydi. Hekatonkeirler. Mutlak kaba kuvvetin ittifakı Zeus, sadece strateji ve silahlara güvenmedi. O, Titanların vahşi gücünü alt etmek için daha da vahşi bir kaba kuvvete ihtiyacı olduğunu biliyordu. Hekatonkeirler. Fiziksel dehşet. Briareos, Kottos ve Giges, Hekatonkeirler, Briareos, Kottos ve Giges adlarında anılan 3 kardeşti. Onların fiziksel görünümleri, Titanların en büyük kabusuydu. Her birinin 100 kolu ve 50 başı vardı. Kozmik varlıklar. Onlar, Uranos'un ve Gaia'nın ilk ve en dehşet verici çocuklarıydı. Kronos'un babası Uranos, onların dehşetinden o kadar korkmuştu ki onları doğar doğmaz Tartaros'a hapsetmişti. Onların gücü kontrolsüz, ilkel ve sınırsızdı. Zeus'un ikna yeteneği. Zeus, onları ikna etmek için sadece serbest bırakmakla kalmadı, aynı zamanda onlara ilahi yiyecek ve içecek sundu. Bu eylem, Zeus'un diplomatik zekasını gösteriyordu. O, Titanların sadece hapsettiği varlıklara saygı gösteriyor ve onlara bir aile ferdi gibi davranıyordu. Titanlar üzerindeki psikolojik etki. Hekatonkeirlerinin serbest kılması ve Zeus'un safına geçmesi, Titanlar üzerinde büyük bir psikolojik baskı yarattı. Sınırsız cephane. Her bir Hekatonkeir, savaşta aynı anda 100 kaya parçası fırlatabiliyordu. 3 kardeş tek bir anda 300 kaya ve dağ parçasını Titanların üzerine yağdırabilirdi. Bu, Titanların askeri stratejilerini tamamen felce uğratan tek kişilik bir felaketti. Korkunun sembolü. Titanlar, kendi babaları Uranos'un korktuğu varlıklarla savaşmak zorunda kaldılar. Bu, Zeus'un savaş stratejisinin sadece kaba kuvvet değil, aynı zamanda düşmanın geçmiş travmalarını kullanmak olduğunu gösteriyordu. Hekatonkeirler, Titanların en eski korkularının somutlaşmış haliydi. Askeri konuşlanma ve liderlik dağılımı. Olimpos Dağı'nda Olimposluların savaş düzeni kuruldu. Zeus, gök ve komuta, en yüksekte Keraunos ile gökleri komuta ediyordu.
Onun varlığı, gökyüzünün tamamını kaplayan sürekli bir fırtına ve şimşek gösterisiydi. Poseidon saldırı gücü, Trident ile en ön cephede, denizlerin kenarında duruyor, depremlerle ve dev dalgalarla Titanların savunmasını kırıyordu. Hades, gizlilik ve strateji. Görünmezlik miğferiyle Titanların arasına sızıyor, beklenmedik anlarda kaos yaratıyor ve onların liderlerini izliyordu. Hera, Demeter ve Hestia, Olimpos'un kalbinde savaşı stratejik olarak destekliyorlardı. Bu dağ artık sadece bir sığınak değil, Titanomakia'nın en güçlü ve en iyi silahlanmış karargahıydı. Olimposluların güven artışı. Bu hazırlık sürecinin sonunda Olimposluların morali zirveye çıktı. Zeus onlara sadece umut vermekle kalmadı, aynı zamanda yenilmez bir güç verdi. Kiklopların dehası ve Hekatonkeirlerin gücü artık savaşı kazanmak için gereken tek şeyin saldırı emri olduğunu gösteriyordu. Titanlar ise Othris Dağı'nda Kronos'un paranoyası ve kendi türlerinden birinin ihaneti, Themis ve Prometheus ile zayıflamış durumdaydılar. Onlar karşılarında sadece bir isyancı grup değil, kendilerinden bile daha ilkel ve daha yıkıcı bir gücün durduğunu anladılar. Titanomakia'nın sadece bir çatışma değil, aynı zamanda stratejik bir başyapıt olduğunu kanıtladı. Zeus, babasının tahtını kaba kuvvetle değil, zeka ve üstün silahlarla alacaktı. Titanomakia'nın 10 yıllık yıkımı ve Kronos'un devrilişi. Göklerin yarıldığı 10 yıl, kaosun dehşeti ve yeni düzenin doğuş sancısı. Arkadaşlar, hayal edin, 10 yıl. İnsanlık tarihinde 10 yıl bir savaşın sonu demektir. Ama mitolojide 10 yıl, iki ilahi gücün birbirine kenetlendiği ve evrenin kendisini parçaladığı anlamına geliyordu. Bölüm Gökü'de gördüğümüz zekayla yapılmış hazırlıklar şimdi mutlak güce dönüşmek zorundaydı. Savaş, Olimpos Dağı ve Othris Dağı arasında, yeryüzünün o zamanki tüm coğrafyasını kapsayan sürekli bir gök gürültüsü ve sarsıntı fırtınasıydı. Titanlar ilkel öfkeleriyle savaşıyordu. Olimposlular ise Kiklopların dehasıyla ve Hekatonkeirlerin kaba kuvvetiyle karşılık veriyordu. Biliyor musunuz, bu savaşın dehşeti o kadar büyüktü ki Homeros bile bu mücadeleyi anlatırken sanki gökyüzü yeryüzüne düşüyormuş gibi betimler. Ormanlar tutuştu, nehirler buharlaştı, dağlar eridi. Bu sadece bir iktidar kavgası değil, bu elementlere karşı savaşıydı. Bugün o 10 yılın dehşetini, Zeus'un şimşeğinin gücünü, Poseidon'un öfkesini ve Hades'in görünmez stratejisini adım adım izleyeceğiz. Sonunda Kronos ve Zeus'un karşı karşıya geldiği kozmik düelloya tanık olacağız. Savaşın başlangıcı ve 10 yıllık kozmik stagnasyon savaşın ilk anları, Titanların ve Olimposluların ilk şok dalgalarını birbirlerine gönderdikleri, ancak hiçbir tarafın net bir üstünlük sağlayamadığı bir dengeleme eylemiydi. Başlangıçtaki şok ve Titanların direnci, Zeus savaşı başlattığında elindeki Keraunos'un gücü Titanların beklediğinden çok daha fazlaydı. İlk şimşek patlamaları Othris Dağı'nın eteklerini yaktı ve Krios ile Koyos gibi Titanları geçici olarak sersemletti. Zeus'un şimşeği sadece bir silah değil, aynı zamanda psikolojik bir terör aracıydı. Titanlar daha önce hiç görmedikleri bir enerji karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Onlar kas gücü ve ilkel ateşle savaşmaya alışkındılar. Zeus ise kontrol edilebilir, yoğunlaştırılmış kozmik enerjiyle savaşıyordu. Ancak Titanlar evrenin ilk oğullarıydı. Onlar acıya ve yıkıma karşı inanılmaz bir dirence sahiptiler. Baş Titan Iapetos, ilkel kuvvetiyle Olimposluların ilk hatlarını zorlarken, Hyperion, ışığın titanı, kendi ateşini kullanarak Zeus'un şimşeklerini karşılamaya çalışıyordu. Onlar, kendi ruhlarında var olan kaosu serbest bıraktılar. Yeryüzünü bilinçsizce titretiyorlardı. Bu ilk aşamada Zeus'un yeni silahlarının avantajı, Titanların doğuştan gelen köklü ve sarsılmaz gücüyle dengelendi. 10 yıllık çıkmazın anatomisi, Titanomakia'nın neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamak önemlidir. Bu sadece bir askeri çekişme değil, aynı zamanda ilahi bir irade savaşıydı. Güç dengesi. Titanların sayısı Olimpiya çekirdeğinden fazlaydı ve onların gücü Gaia'nın kendisinden besleniyordu. Her ne kadar Zeus, Kiklopların silahlarına sahip olsa da, Titanlar da muazzam büyüklükleri ve doğa üzerindeki ilkel otoriteleriyle dengeyi koruyorlardı. Her saldırı, karşı bir saldırı ve her yıkım yeni bir direnişle karşılanıyordu. Kozmik çözülme.
10 yıl boyunca savaş, evrenin temel elementlerini parçaladı. Nehirler rotalarını değiştirdi, gökyüzü sürekli bulutlarla kaplıydı ve hava yakıcı bir kükürt ve metal kokusu yayıyordu. Savaş, Titanların ve Olimposluların enerjilerinin sürekli ve karşılıklı olarak tüketildiği bir hale gelmişti. Bu durgunluk, Zeus'un Hekatonkeirler kartını sonuna kadar oynaması gerektiğini gösterdi. Savaş sadece gücün değil, aynı zamanda sabır ve kaynakların da mücadelesiydi. Olimpos'un elementel saldırısı. Silahların konuştuğu an Zeus, bu çıkmazı kırmak için Kyklopların silahlarını ve kardeşlerinin güçlerini eş zamanlı ve koordine bir saldırıda kullanmaya karar verdi. Bu, Titanlara karşı uygulanan elementel savaşın başlangıcıydı. Zeus, gökyüzünün yargıcı ve ateşli ceza savaşın görsel ve işitsel dehşetinin merkezinde Zeus vardı. Onun saldırısı, basit bir şimşek fırlatma eylemi değildi, bu, göksel bir dehşet gösterisiydi. Keraunos'un dansı. Zeus, gökyüzüne yükseldiğinde bulutlar etrafında bir girdap oluşturdu. Elindeki Keraunos, Titanların gözlerini kamaştıran ve güneşten daha parlak bir ışıkla parlıyordu. Zeus şimşekleri sadece birer mermi gibi değil, aynı zamanda ateşten kamçılar gibi kullanıyordu. Her şimşek Titanların derisini yakıyor, zırhlarını eritiyor ve attıkları kayaları havada buharlaştırıyordu. Sesin terörü. Her şimşek patlaması gök gürültüsünün eşliğiyle geliyordu. Bu ses Titanların kulaklarında yankılanan sonsuz bir tokmak gibiydi. Othris Dağı'nın yankılanan vadilerinde Titanlar kendi seslerini bile duyamaz hale gelmişlerdi. Bu, Zeus'un Titanların duyusal algısını hedef alan bir saldırıydı. Zeus, onlara güçlerinin ne kadar eski ve yetersiz olduğunu sürekli hatırlatıyordu. Othris'in yanışı. Zeus'un yoğun şimşek bombardımanı, Othris Dağı'nın zirvesini ve eteklerini sürekli bir ateşte tutuyordu. Dağın kendisi eriyor, Titanların sığınakları ve tahkimatları yanıyordu. Bu, Gaia'nın bile Titanlara destek vermekte zorlandığı anlardı. Poseidon, yer sarsıntısı ve denizin öfkesi. Poseidon'un savaşa girişi, yerkürenin istikrarını tamamen sona erdirdi. O, Zeus'tan farklı olarak kaba, kontrolsüz ve vahşi bir güçle saldırıyordu. Trident'in tokmağı, elindeki trident ile Poseidon, yeryüzüne ve denizlere vuruyordu. Her vuruş korkunç depremler yaratıyor. Titanların ayaklarının altındaki zemini yararak onları uçurumlara düşürüyordu. Titanların devasa boyutları bu sarsıntılar karşısında avantaj olmaktan çıkıp birer zayıflığa dönüştü. Tsunami saldırısı. Poseidon, Trident ile denizleri kontrol ediyor ve Titanların karargahı olan Othris'e doğru devasa tsunamiler gönderiyordu. Bu dalgalar sadece su değil, aynı zamanda denizin dibindeki çamur, kaya ve yosunlardan oluşan bir kaostu. Titanlar, boğulma ve ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Onlar karanın efendileriydi, denizin değil. Poseidon'un saldırısı, Titanların coğrafi avantajını yok etti. Hades, görünmezliğin hayaleti ve stratejik kargaşa. Hades, savaşın en ilginç ve en etkili stratejik rolüne sahipti. O kaba kuvvetle değil, gölge ve zihin savaşıyla mücadele ediyordu. Miğferin kullanımı. Hades, görünmezlik miğferini takarak Titanların arasına sızıyordu. Onun varlığı Titanlar için görünmez bir bıçak gibiydi. Hades, Titanların liderleri arasındaki iletişimi kesiyor, önemli stratejik noktaları imha ediyor ve onların silahlarını aniden kaybedebilecekleri bir kargaşa yaratıyordu. Terörün yayılması. Hades'in en büyük katkısı psikolojik terördü. Titanlar, savaş alanında kimin saldırdığını göremiyorlardı. Onlar, görünmez bir el tarafından itiliyor, saldırıya uğruyor ve yönlendiriliyorlardı. Bu, Titanların saflarında güvensizlik, paranoya ve sürekli bir dehşet yarattı. Kronos'un ordusu, kendi gölgelerinden korkar hale gelmişti. Savaşın dönüm noktası, Hekatonkeirlerin mutlak dehşeti. Savaş 10 yıl sürdü, ancak nihai darbe, Hekatonkeirlerin tam gücüyle savaşa girmesiyle vuruldu. Onlar, Titanomakia'nın mutlak ve yıkılmaz kaba kuvvetini temsil ediyordu. 300 kolun dansı. Kaya yağmuru Zeus, Titanların elementel saldırılara karşı direncini gördüğünde en büyük kozunu oynamaya karar verdi. Hekatonkeirleri, yani Briareos, Kottos ve Giges'i ön saflara sürdü. Sınırsız cephane, her biri 100 kolunu kullanarak yakındaki dağlardan ve yer yarıklarından kopardıkları binlerce kaya parçasını Titanların üzerine fırlattılar.
Üç kardeş, aynı anda 300 adet dağ boyutunda füzeyi Titanların üzerine atıyordu. Bu, sadece bir bombardıman değil, yeryüzünün kendi çocuklarına karşı dönmesiydi. Görsel felaket. Titanların üzerine yağan bu kaya yağmuru, gökyüzünü kararttı. Kayalar şimşeklerin ateşiyle ısınıyor, volkanik füzeler gibi iniyordu. Titanlar artık savaşamaz hale gelmişlerdi. Onların tek eylemi bu sonsuz kaya yağmurundan korunmaya çalışmaktı. Bir titan bir kayayı fırlatırken 3 kat daha büyüğü tarafından eziliyordu. Titanların ordusu kaya ve toz yığınlarına dönüşüyordu. Titanların çaresizliği ve Kronos'un izolasyonu, Hekatonkeirlerin saldırısı Titanların organize gücünü tamamen kırdı. Artık Titanlar stratejik bir ordu değil, sadece ezilen canavarlar kümesiydi. Morallerin çöküşü, Titanların moralleri çöktü. Onlar Kronos'un zulmünden kurtulan, kendilerinden bile daha ilkel güçlerin kendilerine saldırdığını gördüler. Bu, Kronos'un geçmiş hatalarının ona geri dönen bir yankısıydı. Kronos'un yalnızlığı. Savaşın bu noktasında Kronos yalnız kaldı. Ona sadık olan en güçlü Titanlar bile Hekatonkeirlerin dehşeti altında ezilmişti. Othris Dağı bir karargâhtan çok bir yıkım alanıydı. Kronos kendisini kehanetten korumak için yaptıklarının onu nihayetinde tek başına yenilmiş ve izole bıraktığını acı bir şekilde fark etti. Artık karşı karşıya geleceği tek düşman Girit'te yutamadığı oğluydu. Düğüm noktası, Zeus ve Kronos'un kozmik düellosu. Savaşın son perdesi iki liderin, baba ve oğulun eski düzen ve yeni düzenin son hesaplaşmasıydı. Düello alanının kurulumu, Kronos Titanların kalıntılarının üzerinde duruyordu. Elinde babası Uranos'u hadım ettiği kıvrık tırpan vardı. Bu sadece bir silah değil, aynı zamanda atalarının kanının lekelendiği bir gücün sembolüydü. Karşısında ise gökyüzünden inen altın zırhlı ve şimşek saçan Zeus duruyordu. Sembolik çatışma. Bu sadece iki savaşçının mücadelesi değildi. Bu ilkel kanlı hasat gücünün, Kronos'un tırpanı, yoğunlaştırılmış kontrol edilebilir göksel enerjiye, Zeus'un şimşeği karşı mücadelesiydi. Gözlerin çatışması. Zeus, babasının gözlerinde aynı paranoyayı, aynı korkuyu görüyordu. Ancak Zeus'un gözlerinde ne Kronos'un ne de Uranos'un sahip olduğu bir şey vardı. Stratejik zeka ve meşruiyet. O intikam için değil, düzen için savaşıyordu. Düello, tırpanın son savunması. Düello evrensel bir fırtına içinde gerçekleşti. Kronos tırpanıyla vahşi geniş vuruşlar yapıyor, Zeus'u yakalamaya ve hadım etmeye çalışıyordu. Bu onun tek bildiği zafer kazanma yoluydu. Ancak Zeus hızı ve çevikliğiyle babasını şaşırttı. O Titanların devasa gücünden ziyade ilahi çevikliğe güveniyordu. Hades, bu kritik anda görünmezlik miğferini kullanarak son bir stratejik müdahalede bulundu. Hades, gizlice Kronos'un arkasına sızdı ve ona bir darbe indirdi veya dikkatini dağıttı. Bu sarsılma, Zeus'a ihtiyaç duyduğu anlık avantajı verdi. Son şimşek, Kronos'un devrilişi. Zeus, elindeki Keraunos'u, tüm öfkesi, stratejisi ve intikam arzusuyla birleştirerek Kronos'a fırlattı. Şimşek, evreni aydınlatan son bir patlamayla Kronos'un vücuduna isabet etti. Tırpan elinden düştü, Tiran'ın gücü paramparça oldu. Kronos, kendi gücüyle yutulmuş, yenilmiş ve ilahi ihtişamının sonu gelmişti. Zeus'un zaferi, Titanların liderini devirerek kesinleşti. Savaşın 10 yıllık çığlığı bu son şimşek patlamasıyla sona erdi. Tartaros'a mühür ve Olimpos'un egemenliğinin ilanı. Gürültüsü sustuğunda yenilenler nereye gider ve güç nasıl paylaşılır? Arkadaşlar, zafer anı geçti. Zeus Kronos'u devirdi. Artık ortada duran şey, yıkılmış dağlar, buharlaşmış nehirler ve hala korkuyla titreyen Titanların kalıntılarıydı. Zeus'un ilk icraatı bir kutlama değil, nihai bir yargı olmalıydı. Titanlar yeryüzünde kaldığı sürece isyan tehlikesi devam edecekti. Zeus, yenilen Titanları, anneleri Gaianyüz'ü bile ulaşamayacağı bir yere, Tartaros'a, evrenin en dipsiz zindanına hapsetti. Bu hapis sadece bir ceza değil, bu Olimpos düzeninin ebedi mührüydü. Titanların Tartaros'un bronz kapıları arkasına nasıl zincirlendiğini, Titanların komutanı Atlas'a verilen korkunç ve görsel cezayı ve nihayet Zeus, Poseidon ve Hades'in evrenin otoritesini nasıl paylaştığını göreceğiz. Bu, Olimpos'un yükselişinin ve Zeus'un egemenliğinin kurucu mitinin son perdesidir. Nihai hüküm, Titanların Tartaros'a sonsuz sürgünü. Zeus'un Titanlara verdiği nihai ceza,
yok etme değil, hapsetmeydi. Bu, Zeus'un babası Kronos'tan farklı olduğunu gösteren önemli bir ahlaki karardı. Kronos, kendi soyunu yutmuştu. Zeus ise düşmanlarını evrensel yasalara uygun olarak yargıladı. Tartaros'a zorlu yolculuk ve zincirler yenilmiş titanlar, Othris Dağı'nın kalıntılarından toplanarak yeryüzünün altındaki karanlık geçitlere sürüklendiler. Onların yürüyüşü, ilkel gücün, yenilmişliğin ve umutsuzluğun görsel bir geçit töreniydi. Onlar, bir zamanlar evreni yöneten kadim varlıklardı. Şimdi ise bronza sarılmış, başları eğik birer mahkumdular. Metalik zincirler. Zeus'un emriyle, titanlar, kikloplar tarafından dövülmüş, ilahi şimşek enerjisiyle güçlendirilmiş zincirlerle bağlandılar. Bu zincirler, sadece titanların fiziksel gücünü değil, aynı zamanda onların iradesini de kırmayı amaçlıyordu. Yolculuğun sembolizmi. Titanların yeryüzünden uzaklaşarak, kozmosun en derin çukuruna doğru yaptıkları bu yolculuk, mitolojideki eski zamanın sona erişini simgeliyordu. Onlar sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zamanın dışına itiliyorlardı. Hekatonkeirler, ebedi gardiyanlar, yüz kollular, bu aşamada en kritik rolü üstlendi. Zeus, onları Tartaros'un kapılarına ebedi gardiyanlar olarak atadı. Sınırsız gözetim. Her bir Hekatonkeir'in 50 başı vardı. Bu da onların asla uyumayan, sürekli tetikte olan bir gözetim sağladığı anlamına geliyordu. Onların yüzlerce kolu, titanların kaçmaya yönelik en ufak bir girişimini bile derhal bastıracak kapasiteye sahipti. Kozmik güvenlik. Hekatonkeirlerin Tartaros'taki varlığı, Zeus'un otoritesinin Tartaros'un derinliklerine kadar uzandığını kanıtladı. Titanlar, kendilerini hapseden güçlerden değil, kendi kuşaklarının en vahşi, en ilkel canavarlarından korkmak zorundaydılar. Bu, Zeus'un stratejik kurnazlığının son ve en acımasız örneğiydi. Tartaros'un kapıları, 3 kat bronzdan yapılmış devasa kilitlerle mühürlendi. Bu mühür, sadece Titanomakia'nın değil, Olimpos düzeninin de sarsılmazlığını garanti altına alıyordu. Atlas'ın sonsuz cezası, kaderin görselleşmesi. Titanların çoğunluğu Tartaros'a gönderilirken, Atlas için Zeus çok daha görsel ve sembolik bir ceza tasarlamıştı. Atlas, savaşta Titanların başkomutanıydı ve isyanın askeri yüzünü temsil ediyordu. Cezanın ağırlığı. Göğün taşıyıcısı Zeus, Atlas'ı Tartaros'a hapsetmek yerine, onu evrenin sınırlarına, yani batıya gönderdi. Orada Atlas'ın sırtına tüm gök kubbeyi, Oranos'un alanını taşıma görevi verildi. Hayal edin, Atlas, devasa ve kaslı bir titan, sonsuza dek omuzlarında tüm yıldızları, gezegenleri ve göksel düzeni taşıyor. Bu yük, sadece fiziksel bir ağırlık değil, aynı zamanda tüm kozmosun sorumluluğuydu. Sembolik anlam. Bu ceza, Zeus'un politik zekasını gösteriyordu. Titanların lideri artık en büyük düzenin hizmetkarıydı. Atlas'ın omuzlarındaki gök kubbe, Zeus'un yeni kozmik düzenden asla kaçamayacağını gösteren canlı bir anıttı. O her gün Zeus'un zaferinin ve yeni yasanın ağırlığını hissetmek zorundaydı. Titanların iradesinin kırılması, Atlas'ın bu devasa görevi diğer titanlar için en büyük caydırıcıydı. Tartaros'taki fiziksel hapis bile, Atlas'ın omuzlarındaki sonsuz, monoton ve umutsuz yük kadar acımasız değildi. Atlas'ın silüeti, evrenin batı ucunda durarak, tüm titanlara ve Olimposlulara Zeus'un gücüne karşı gelmenin bedelini gösteriyordu. Bu ceza, titanların iradesini kesin olarak kırdı. Bu ceza, Titanomakia'nın sadece bir savaş değil, aynı zamanda güç ve otoriteyi somutlaştıran bir sanat eseri olduğunu kanıtladı. Yeni düzenin doğuşu. Kozmik yetki paylaşımına çekme, titanlar hapisteydi. Kronos yenilmişti. Artık Zeus, evrenin tartışmasız kralıydı. Ancak titanların kaosunu tekrarlamamak için gücü kardeşleriyle adil bir şekilde paylaşması gerekiyordu. Evrenin üçlü paylaşımı. Kura töreni. Zeus, Poseidon ve Hades tüm kozmik alanları aralarında bölüşmek için tanrıların huzurunda bir kura çekimi düzenlediler. Bu kura, titanların despotluğundan sonra yasal ve meşru bir yönetimin kurulduğunu simgeliyordu. Güç zorla değil, kabul edilmiş bir yöntemle paylaşılıyordu. Kura sonuçları. Zeus. Kurada gökler ve hava çıktı. Bu ona en yüksek otoriteyi, nihai gücü ve tüm tanrılar üzerindeki kraliyet yetkisini verdi. O, Olimpos dağında ikamet ederek tanrıların babası unvanını aldı. Poseidon, kurada denizler ve okyanuslar çıktı. Bu ona yer sarsıntılarını, fırtınaları ve suyun kontrolünü verdi.
O su altındaki görkemli sarayında hüküm sürdü. Hades, Kura'da yeraltı dünyası çıktı. Bu ona ölülerin ruhları ve yeryüzünün görünmeyen zenginlikleri üzerinde mutlak otorite verdi. O görevini ciddiye aldı ve yeryüzüne karışmaktan büyük ölçüde kaçındı. Olimpos'un yeni başkenti ve düzenin görselleşmesi. Olimpos Dağı, Titanomakya'nın askeri karargahından yeni evrenin görkemli, ebedi başkentine dönüştü. Mimari değişim, dağ, Kikloplar tarafından dövülen ve Hermes tarafından inşa edilen altın ve mücevherlerle parlayan saraylarla donatıldı. Olimpos, artık düzenin, ihtişamın ve ölümsüzlüğün görsel bir manifestosuydu. Yasaların ilanı, Zeus, bu yeni tahtından Xenia misafirverlik, Horkos, yeme dike, adalet gibi evrensel yasaları ilan etti. Titanomakya'nın kaosu artık kesin ve katı kanunlarla yer değiştirmişti. Zeus sadece bir kral değil, aynı zamanda baş hukukçu ve nihai yargıçtı. Bu paylaşım, Titanların tek merkezli, kişisel gücünün yerine üçlü, dengeli ve yasalara dayalı bir ilahi sistem kurdu. Titanomakya'nın ebedi mirası ve Zeus'un egemenliği. Titanomakya'nın önemi sadece Zeus'un tahtı kazanmasıyla sınırlı değildir. Bu savaş, tüm mitolojinin ve Batı düşüncesinin temelini atmıştır. Egemenliğin kurucu miti ve meşruiyet. Bu savaş, Zeus'un gücünün doğuştan gelen bir hak değil, mücadele, strateji ve liyakatle kazanılmış bir hak olduğunu kanıtlayan kurucu mittir. Zorunluluktan doğan kahramanlık, Zeus sadece intikam peşinde koşmadı, o Kronos'un korku döngüsünü kırmak zorundaydı. Bu, onun egemenliğine ahlaki bir meşruiyet kazandırdı. Halk, zulümden kurtulan, özgürleşme için savaşan bir lideri takip edecekti. Otoritenin kaynağı, Zeus'un otoritesi artık babasından Uranos Kronos değil, Keraunos'un yıkıcı gücünden, yasal paylaşımın adaletinden ve müttefiklerinin sadakatinden geliyordu. Mitolojik ve evrensel dönüşüm. Titanomachia, mitolojik zaman çizelgesinde büyük bir dönüm noktasıdır. Eski zamanın sonu, Titanlar dönemi, kaos, ilkel güç, kontrolsüz yaratım sona erdi. Yeni zamanın başlangıcı, Olimposlular dönemi, düzen, yasa, insanlar için daha belirgin kader başladı. Bu insanoğlunun da belirsiz ve vahşi bir evrenden, tanrılar tarafından yönetilen, daha öngörülebilir bir kozmosa geçişi anlamına geliyordu. Titanomakya'nın gürültüsü artık sadece gök gürültüsünde değil, aynı zamanda adaletin ve düzenin her anında yankılanmaya devam edecektir. Zeus, bu savaşla sadece bir taht kazanmadı, tüm bir evrene hükmetme hakkını kazandı.